Özellikle son zamanlarda en büyük tartışma konularından birisi Thanos ve Kang arasında hangisinin daha güçlü olduğuna karar verilememesi. Şimdi sizler şunu düşünüyor olabilirsiniz. Elbette Kang daha güçlü olacak çünkü Kang'in potansiyeli sinematik evrende daha yukarıda gösterildi. Ancak Kang'in aksine Thanos'un güç seviyesi çizgi romanlarda olduğu kadar bile yüksek değildi. Buna rağmen bizim bildiğimiz Thanos'tan daha güçlü ve Marvel sinema evreninde en azından çoklu evrende yaşayan daha bir sürü Thanos var. Mesela bunlardan birisi Illuminati tarafından öldürüldü ve diğeri de Vision tarafından öldürüldü. Hatta bir tanesi zombiye dönüştü. Ancak aralarında öyle bir Thanos formu var ki Thanos'un çizgi romanlarda görülen en üstün formlarından birisinin sinematik evren versiyonu. Bahsettiğim versiyonsa King Thanos ve kendisi de Kang gibi çoklu evrende yaşayan Avengers'la mücadele edebilecek seviyede güçlü bir karakter. Kendisi Avengers Endgame'in alternatif sonunda Kaptan Amerika, Iron Man ve Thor'u öldüren savaşı kazanan bir Thanos formuydu. Ekranda görmüş olduğunuz bu görselse Disney'in yayınlamış olduğu resmi bir görsel ve detaylara bakarsanız çoklu evrenden gelen Hulk'ların, Örümcek Adamların ve Kaptan Amerika'ların savaştığı bir Thanos formu. Peki Thanos'un diğer varyantları arasında en üstün kabul edilen bu formu da Kang tarafından mağlup edilebilir mi? Öncelikle bizler Kang hakkında neler biliyoruz bir buna bakalım. Elbette şimdi kuantum boyutunda tüm güçlerini kullanamayan Kang üzerinden bir yorum yapmak pek de doğru olmazdı. Eğer ki düzgün bir inceleme yapacaksak o zaman Kang'in herhangi bir zaman çizgisinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu durumda Kang'in Fatih olan formunun birçok zaman çizgisini ve evreni ortadan kaldırdığını da göz önüne alacağız. Ancak önce bir şunu düşünmenizi istiyorum. Sizce Kang sadece zırhıyla oluşturduğu enerjiyi kullanarak bir zaman çizgisini ve evreni yok edebilir mi? Elbette hayır. Bunun için birçok silah ve ordu kullanması gerekiyordu ki zaten kuantum boyutunda topladığı 5 para etmez ordusuyla birlikte geri dönmeyi hedeflemişti. Demek oluyor ki Kang sadece kendi güçleriyle bunu yapamıyor. Çok daha fazlasına ihtiyacı var. Örnek vermek gerekirse Kang'in zaman koltuğu onun en büyük silahı ve bunun sayesinde çoklu evren motoruyla birlikte evrenleri gezebiliyordu. Kang'in zaman koltuğu sadece bir zaman cihazı değil tabii ki. Aynı zamanda saldırı ve savunma için de kullanılabilir. Kaldı ki film içerisinde Kang'in zırhı bu koltuk sayesinde oluşturuldu. Yani Kang bir zaman çizgisini ve evreni yok etmek için tahminen bu silahını kullanmak zorunda kalıyordu. Kang'in normal formundayken üzerinde bulunan zırhıyla yapabileceği maksimum saldırıları Ant-Man and the Wasp Quantumania filminde görmüştük. Zırhın dayanıklılığı enerji kalkanı devreden çıktığı anda devasa ve gelişmiş karıncalar tarafından parçalanmasıyla birlikte çöp oldu. Thanos'un Avengers Endgame filminde kullanmış olduğu silahın vibranyumu bile parçaladığını düşünürsek Thanos'un kullandığı silahlarda Kang'in zırhını kolayca parçalayabilirdi. Ayrıca Kang'in kullandığı enerji saldırısının gücü gerçekten muazzamdı. Sıradan bir insanı buharlaştırmasının yanında bir gezegen ölçeğinde yıkıcı etki oluşturabileceği açıklandı. Ayrıca kendisine karşı yapılan enerji saldırısını emerek kendi gücü olarak geri yansıtabilmişti. Ancak yine de ben bu türde gösterilen enerji saldırılarının Thanos'un ya da Thor'un kullandığı gibi güçlü silahlarla geri yansıtılabileceğini düşünüyorum. Peki madem öyle o zaman Kang'in Thanos'u hatta sonsuzluk taşlarını kullanan Thanos'u bile yenebileceği en büyük özelliği nedir? Film içerisinde Kang'in telekinezi güçleri olduğunu görmüştük ve bunun sayesinde birçok karakteri yerden yere vurmuştu. Elbette Kang'in telekinezi güçleri oldukça etkili ancak yine de sonsuzluk taşlarını kullanan Thanos'unki kadar etkili değildi. Çünkü Thanos'un Tesseract'ı yani uzay taşıyla kullandığı telekinezi gücü direkt olarak bir gezegen yüzeyine uçurmuştu. Peki bu iki karakterin de sahip olduğu telekinezi gücü neden birini diğerinden daha yukarıya koyuyor? Biraz da bunu tartışalım. Biliyorsunuz ki hem Kang'in hem de Thanos'un kendi güçlerini kullanmak için ellerini oynatmaları gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Thanos'un taşları kullanmak için elini yumruk yapması gerektiği gibi. Eğer ki ikisinden birisi daha önce gücünü kullanırsa diğerinin hiçbir şansı kalmazdı. Bu durumda önce bir şunu düşünmek gerekiyor. Kang'in çoklu evren deneyimi daha fazla olduğu için Thanos'un taşları nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Zaten Kang'in telekinezi gücüyle birlikte Thanos'un çaresiz kalacağını düşünüyorum. Bu durumda Kang hem normal formundaki kılıçlı Thanos hem de sonsuzluk taşlarını kullanan Thanos'tan daha güçlüdür. Thanos'un taşlarla birlikte sahip olduğu güç seviyesi ise maksimum düşük çoklu evrene denk geliyor. Çünkü sonsuzluk taşlarıyla birden fazla evren yok edilebiliyordu. Ayrıca sonsuzluk taşlarıyla bir evrenden başka bir evrene geçiş yapılabiliyordu. Kang'in tahmini olarak en düşük güç seviyesi ise çoklu evren seviyesi diyebiliriz. Yani katmanlama yapacak olursak Kang'in daha yukarıda kaldığını görüyoruz. Bu durumda sinematik evrendeki Kang'in çizgi romanlardaki Kang'ten daha üstün olduğunu yeniden ortaya koymuş oldum. Çizgi roman açısından bakıldığında Thanos'un zorlanmadan Kang'i yenebileceği
geleceğini 2 yıl öncesinde sizlere açıklamıştım aslında. Maalesef ki videomuz telif yediği için kaldırıldı. Ancak yine de bazı örneklerle sizlere neden Thanos'un daha güçlü olduğunu açıklayacağım. Öncelikle Kang'in çizgi romanlarda Kaptan Amerika'dan dayak yediğini biliyoruz. Ya da base formundaki Thor'dan bile dayak yediğini görmüştük. Thanos'un bütün bu karakterlerden daha güçlü olduğunu, daha büyük yeteneklere sahip olduğunu düşünürsek kendisi kolayca kazanırdı. Kang zaman oyunlarına başvuracak bile olsa Thanos'un buna karşı da zayıf olmadığını çok iyi biliyoruz. Hatta Thanos'u geçtim, Hulk bile kendisine karşı zaman oyunlarına başvuran Kang'i yendiyse daha diyecek bir şey bulamıyorum. Yani evet, Kang normalde olduğundan daha güçlü gösterildi ve belki de hiç iplenmeyecek birisi için çok fazla ön plana çıktı. Yani burada amacımız hangisi kazanır diye kesin konuşmak olamaz çünkü biz sadece ihtimalleri değerlendiriyoruz. Hangisinin daha güçlü olduğuna karar vermek içinse katman sistemini kullanıyoruz. Ama Kang'in MCU'da şu anda güçlü olması her zaman güçlü olmaya devam edecek demek olmuyor. Marvel genel itibariyle her karakter gibi onu da zamanla harcayacaktır. Örnek vermek gerekirse Moon Knight 2. sezonda Kang'i göreceksek o zaman Moon Knight'ın Kang'i dövdüğü bir sahne gösterecekler. Muhtemelen bunun gibi daha birçok karşılaşmada basit Kang formları dayak yiyecektir. Ama beni asıl heyecanlandıran karşılaşma King Thanos'un gelmesiyle birlikte başlayacak. Marvel sinematik evreni patronu Kevin Feige'nin doğrudan King Thanos için müjde vermesi de bu yüzden beni çok sevindirdi. Çünkü bir karakter sadece kendi evreniyle kalmayıp başka evrenler için tehdit haline geldiyse o zaman Kang için iyi bir rakip demektir. Eğer ki King Thanos, Kevin Feige'nin söylediği gibi gezegendeki hatta çoklu evrendeki en güçlü kahramanlara karşı tek başına savaşıp galip geliyorsa o zaman Kang için en doğru rakiptir. Aslında Thanos'un taşlara hiçbir şekilde ihtiyacı kalmayabilir. Örnek vermek gerekirse çizgi romanlardaki King Thanos gibi. Çünkü Thanos'un Eternal güçleri ortaya çıkarsa zaten kozmik güçleriyle bile Thanos'un çizgi romanlardaki en düşük seviyesi MCU'daki Kang'e denk gelirdi. King Thanos'un nasıl bir bağlantıyla tanıtılacağı ve ne zaman videolarının geleceğini merak ediyorsanız hemen açıklayayım. Disney 100. yılını kutlamak için 8 ve 10 Eylül arasında bir etkinlik düzenleyecek. Muhtemelen bu etkinlik içerisinde bahsedilen gösteriyi sunacaklar ancak henüz kesin bir şey diyemem. Çünkü burada gösterilen karakterlerin çoğunu görmüş olsak da bazıları için özel projeler gelecek ve daha sonrası için gösteri planlanmış olabilir. Bana kalırsa King Thanos'un hikayesi de What If'te işleneceği için buraya koymuşlar. Hatta buraya bakarsanız Spider-Man Freshman Year için gelen karakterin görüntüsü bile şu anda burada. Yani bu da şu demek oluyor ki burada gösterilen her karakter Marvel çoklu evreninde yer alıyor. Dediğim gibi Thanos'un şu anda bilinen en başarılı, güçlü ve deneyimli formu King Thanos. Ayrıca Kang'i yenme potansiyeli de oldukça fazla. Ve burada gördüğümüz Hulk formlarından birisinin 2003 Hulk olduğunu daha önce de sizlere söylemiştim. Büyük bir Marvel sinematik evreni teorisine göre sinematik evrende Maestro Hulk 2003 Hulk'ın alternatif geleceği olacakmış. Yani King Thanos için gösterilen bu etkinlik hem World War Hulk için hem de Marvel'ın Secret Wars'u için bir ipucu olacak. Eğer bu doğruysa o zaman Thanos'un 2003 Hulk'ın en güçlü formunu köpeği yaptığını da göreceğiz. Bakalım gelecek bizlere daha neler sunacak. Ona göre King Thanos'un Kang karşısındaki akıbetini belirleyeceğiz. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Karakter karşılaştırma videosunda bile sizlere ciddi teoriler verdiğime göre artık videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Throughout time, I saw their chaos. Because of them, now I know how to win. Do you know how many worlds I've conquered? How many gods I've killed?